Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün nefis bir tarifim var, meze tarifi yine. Soğanlı cacık efendim. Bilmeyen çok kişi var, halbuki bu lezzet muhteşem. Hadi buyurun geçelim tarifimize. Şimdi bir adet kuru soğanımızı piyazlık olarak doğruyoruz. İnce doğramaya özen gösterelim. Çok lezzetli bir cacık oluyor bu arkadaşlar. Bilen çok az ama bilenler de gerçekten çok sık yapıyor ve seviyorlar. Mutlaka tavsiye ediyorum. Şimdi bu doğramış olduğumuz soğanların üzerine biraz tuz serpiyoruz. Tuzla soğanlarımızı güzelce biraz ovuyoruz. Bu işlemin sebebi soğanlarımızı biraz yumuşatmak. Genelde bu işlem yapıldıktan sonra mutlaka yıkıyorlar. Ben yıkamıyorum arkadaşlar. Çünkü o soğanın acısı dediğimiz şey aslında çok faydalı, kıymetli, soğanın içinde olması gereken şeyler. O yüzden ben yıkamıyorum. Tuzu o yüzden fazla koymadım. Yıkamaya hiç gerek duymuyorum. Arzu edenler ama yıkayıp süzüp o şekilde kullanabilir. İyice yumuşadı. Biraz hacmini de kaybetti. Şimdi kaseme alıyorum. Bir adet de güzelce yıkadığımız kabuklarıyla beraber salatalığımız var. Ortadan ikiye bölüyorum. Salatalıklarımızı da ince olarak doğruyorum. Arzu edenler rendeleyebilir. Ama bu cacıkta biraz salatalık, soğan da olduğu için dişe gelirse daha lezzetli oluyor. Salatalıklarımızı da kasemize alıyoruz hemen. Şimdi soğanımızı ve salatalığımızı kasemize aldık. Hemen üzerine bir 4-5 yemek kaşığı kadar süzme yoğurdu koyuyorum. Adı cacık ama aslında bu kuru bir cacık. Dolayısıyla çok fazla sulu olmuyor. Meze tarzı olduğu için çok fazla da yoğurt koymaya gerek yok. Ama arzu edenler normal yoğurt koyabilirler. O zaman biraz daha sıvı olacaktır. Şimdi biraz daha tuz koyuyorum çünkü çok fazla koymadım. Hemen 2 diş de sarımsak çekiyorum. Adı üstünde cacık. Cacık sarımsaksız olmaz. Bir çay kaşığı kadar sumak. 1,5 çay kaşığına yakın da nane koyuyoruz. Çünkü nane çok yakışıyor. Arzu edenler dereotu koyabilir. Ama nane ve sumakla birlikte çok leziz oluyor. Koymayı unuttum. Hemen bir 2-3 yemek kaşığı da 2 yemek kaşığı diyelim zeytinyağı. Güzelce karıştırıyoruz. Tekrar söylemek istiyorum. Adı soğanlı cacık ama bu bildiğimiz sulu cacıklardan değil. Cacık mezesi aslında. Dolayısıyla biraz katı olunca güzel oluyor. Salata gibi, meze gibi de yeniyor. Hususi onun için ben süzme yoğurt kullandım. İyice karıştırıyoruz ve bu kadar kolay basit 2 dakikada hazırlandı ama muhteşem bir lezzet. Sofralarımıza harika bir tat katacak. Hemen servis edelim. Hemen servis tabağımıza alalım. Nefis soğanlı cacık mezemizi. Dediğim gibi sulu değil. Adının cacık olduğuna bakmayın. Tam bir meze. Tadı haydariye de çok andırır. Ve hemen 5 dakikada nefis soğanlı cacığımız hazır oldu. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Müthiş bir meze.
Çok lezzetli, çok basit, evde bulunan malzemeyle kolay yapılıyor ama gerçekten damakta bir iz bırakan müthiş bir tat. Şimdiye kadar denememiş ve bilmeyenlere böyle bir göstermek istedim. Yapıp unutmuş olanlara da hatırlatmak istedim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve bu dakikaya kadar sıkılmadan izlemişsinizdir. Siz de evlerinizde bu muhteşem lezzeti tadıp şifalanırsınız umarım. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve bu dakikaya kadar hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Daha sonra yapacağım tariflerden haberdar olmak için bildirim zili gerçekten çok önemli. Eğer ki tariflerimi seviyor, videolarımı beğeniyorsanız sevdiklerinizle sosyal medyalarınızda videolarımı paylaşır. Ufak emoji de olsa yorumlar yaparsanız ve mutlaka videomu beğenirseniz size müteşekkir kalırım. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz, bu dakikaya kadar benimle olduğunuz ve destekleriniz için. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.